yaptıktan sonra ben gidiyorum. Öyleymiş. Yansıyım. Farklı ise bunu süper ego ile ego arasındaki gerilimden kaynaklanmış. Yani bize süper egomuz bunu yani şimdi yine Umut bebeğin annesinin gözlerinde gördüğü kırıntı sayesinde ilk narsistik, hastalıklı olmayan sığmaz onlar. Yani Çoğu Bey ve arkadaş şu an Bravo'da dans ediyor. utanma duygusunu, daha doğrusu utanma var, bilmem ne, hoca var, bilmem ne. Biz bizeyiz, herkes tabii. Ben gayet güzel çalıştım. O zamanlar PowerPoint prezentasyonlar gördüm, folyolar bilmem nesini çıkartmak. Aman usludur. Ben annemin ya da babamın izni olmadan ne yaparsam o bir hata olabilir de büyüdüm ben. Benim kendi kararlarımı alıp onu hayata geçirmem çok ciddi bir şekilde sıkıntı yaratacak bir şey. O yüzden de işte utanma ve utandırmayı. Ne yaptın sen? Annemin inanılmaz gözümün önünde hala. Gözlerini kocaman açıp öfke ne yaptın? Bir yaşları büyük. Bunları utandırmak mı istiyorsun abi? 7 yaşından olacak. Utandırmak bir yandan da iyi bir şey değil mi? Yine damgalandım. Yine utandıracak bir damga. İlker Canik değildi. O zaman YouTube sorusu sorayım. En son ne zaman utandın? Fakat büyük bir eğitim. Yalnızlığı öğrenmek gerekiyor. Bana devamlı evlenmemiş genç kadın danışanlarına kesinlikle annelerin kucaklarından onların işini yapabilmek konusunda eğitiliyorlar ya. Onlar anne baba evinden eşleriyle birlikte yaşayacakları eve geçtiklerinde eşlerinin çocuğa... Büyük bir ezber bu. Tabii ama herkes bunu söylüyor. Evet, siz terapistler de herhalde bunu söylüyorsunuz. Ben hiç söylemiyorum. Şöyle devam etse bakalım nasıl tepki göstereceksin. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Doğru. Ama bu niye? İşin nörobiyolojisiyle de çok fazla alakalı bir şey. Aslında insana uygun değil diyorsun. Tabii evlilikten ya da sevgililikten falan bahsetmiyorum. Kendi başımıza yapamıyoruz ki. Kedinin, köpeğin bile şehirde yaşayan hayvanlar olarak tek başlarına yaşayabiliyorlar. Para kazanmıyorlar kediler, köpekler. Ona rağmen diyorum çok kötü bir ilişkilenme biçimi. Seni sevdiğim için sana ihtiyacım var geçebilmesi için insanda. Yalnızlık meselesi başa çıkabilmesi gerekiyor. Bu açıdan önemli bir şey. Temel ruhsal gereksinimlerimiz üzerinden de yalnızlığı anlamaya çalışabiliriz. Yalnız olmakla yalnız hissetmek kendini, yalnız hissettiğimiz için hiçbir şey yapamamak, belki de çok kötü ilişkilere, o gece yalnız kalmamak için bizi daha sonra mutsuz edeceğini bildiğimiz ilişkilere girmek. En önemli iki ruhsal gereksinim bir güvenli bir bağlanma için.